Herkese merhabalar. Sıfırdan ileri seviye Civil 3D kursumuza hoş geldiniz. Hatırlarsanız önceki dersimizde tip kesit oluşturma işlemlerini öğrenmiştik. Bu dersimizde ise koridor oluşturma, koridor sıklığı belirleme, target belirleme ve rehabilitasyon koridoru oluşturma gibi işlemleri öğreneceğiz. Hemen kısaca şöyle bir inceleyecek olursak başlangıçtan bu yana Civil 3D temelleriyle Civil 3D arayüzünü, Surface işlemleriyle yüzey modeli oluşturma ve düzenleme gibi işlemleri, güzergah oluşturma, düzenleme ve farklı güzergah oluşturma yöntemlerini öğrenmiştik. Profil işlemleriyle ilgili olarak da yine profil oluşturma ile ilgili tüm farklı yolları öğrenmiştik. Bunun akabinde dever tanımı, dever düzenleme gibi işlemlerimizi öğrenmiştik. Ve son olarak Assembly, Subassembly konusunda ise tip kesit oluşturma işlemleriyle ilgili Tools Palette, Composer gibi araçları kullanarak tip kesitlerimizi oluşturmuştuk. Bu aşamada resimden de inceleyecek olursak ilk olarak güzergahımızı oluşturmuştuk ve bu güzergaha bağlı olarak bir dever tanımı yapmıştık. Yine oluşturduğumuz bu güzergaha bir kırmızı kod profili oluşturmuştuk. Bunun akabinde tip kesitlerimizi de son olarak oluşturmuştuk. Şimdi bu aşamada saydığım 3 dinamik veriyi kullanarak yeni bir 3 boyutlu katı modeli yani sınırsız revizyona açık koridor modelleme işlemini öğreneceğiz. Hemen koridor modelleme işlemini şöyle bir tanımlayacak olursak Civil 3D'de koridoru 3 boyutlu bir yazıcıya benzetebiliriz. Şöyle 3 boyutlu yazıcıya ilk olarak çizmesi gereken objenin şekli yani güzergahı verilir. Bunun akabinde bu güzergah üzerinde hangi kodda hangi şekli oluşturacağı belirlenir. Yani profil ve bu güzergaha bağlı olarak çizmesi gereken tip kesit yani çizmesi gereken şekil yine 3 boyutlu yazıcıya verilir ve bu aşamada 3 boyutlu yazıcı verdiğimiz verileri referans alarak bize 3 boyutlu olarak şekli oluşturur. Buradan da anlayacağımız gibi verdiğimiz her 3 veri dinamik bir yapıda olduğu için bizim üreteceğimiz koridorda sınırsız revizyona açık dinamik bir veri olacaktır. Şimdi bu kısa bilgilendirmemizin ardından Civil 3D arayüzünde koridor işlemlerine geçmeden önce güzergah ve profil çizmek ustalık, koridor kurmak ise mühendisliktir diyelim ve hemen mühendislik işlemlerimize başlayalım. Hemen Civil 3D arayüzünden ilk olarak oluşturacağımız koridordan ilgili size bir bilgilendirme yapayım. Hatırlarsanız bu proje üzerinden güzergahımızı, dever tanımımızı ve profilimizi üretmiştik. Ve bunun akabinde ekranda gördüğümüz tip kesitlerimizi de üretmiştik. Şimdi ilk olarak biz bu proje üzerinden bir koridor modeli oluşturacağız. Burada koridor oluşturma, target belirleme gibi işlemlerimizi öğreneceğiz. Ve bunun akabinde yine ekranda gördüğünüz projede hem koridorlarımızı oluşturacağız hem burada detaylı bilgiler vereceğiz hem de koridor kurarken nelere dikkat edeceğiz. Bu gibi bilgileri de değinerek uygulamalı olarak bir kavşak modeli de yapmış bulunacağız. Bu aşamaya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki aşamada koridor oluşturma işlemlerine başlayarak devam edeceğiz. Sonraki videoda tekrardan görüşmek üzere. Hoşça kalın.